Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle görmüş olduğunuz hasır çantanın yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle küçük bir ricam var. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup desteklerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim. Ve bir de çantanın tasarımı tamamen bana ait olduğu için çekim yapıp paylaşmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Öncelikle bu çantamın bir benzerini sayfamda paylaşmıştım. Onun sapı, elde tutma sapı, küçük bir askı ve genişlik olarak bundan 10 santim daha geniş bir çantaydı. Yani o 52-53 santim bir çantaydı. Bu 43 santim bir çanta. Çok kullanışlı bir çanta bence. Yaz aylarında da kurtarıcınız olur ve günlük kullanım için çok ideal. İçi çok geniş ve güzel bir görüntüye sahip bence. Şimdi kısaca size şöyle bir ölçümünü yapalım başlamadan önce. 43 santim dediğim gibi genişliği var. Ve şuradan tabandan yukarıda 35 santim yüksekliği var arkadaşlar. Şimdi detaylıca inceleyelim. Bakın şu şekilde. İçi de o kadar geniş ki yani plajda, günlük kullanımda içine gerçekten bütün ihtiyacınız sığar. Şöyle iki tane de çıt çıtımız var ve çift cepli olarak çalıştım. Bunun astar çalışmasında şöyle kısaca anlatayım. Ön ve arkada olmak üzere yapımını birazdan göreceksiniz. İki parçadan oluşuyor ve yan körük kısmından oluşuyor. Çantamız önce aynı ölçülerde iki tane kumaş kesiyoruz bu iki parça genişliğinde ve sonra yan körüğümüzün genişliğini ve uzunluğunu ölçüp bunları birleştiriyoruz. Cep detayımızı ekliyoruz ve çıt çıtlarımızı dikiyoruz. Bunda omuz askısı kullandım dediğim gibi arkadaşlar. Bu omuz askısının bakın yapımını da paylaştım. Çok şık bir omuz askısıdır. Bunun da 70 santim bir genişliği vardır, uzunluğu. İsterseniz çantamızın yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle çantamın bu şekilde 2 adet parçası var. Daha önce bir videom var, orada da çalıştım ben bu çantada, ama burada farklı olan ebatları daha küçük ve omuz çantası olarak yapacağım. Yani sapı daha değişik olacak. Dediğim gibi daha küçük isteyenler de oldu. Ben şimdi bunu küçük boy çalışacağım. Öncelikle bu parçadan 2 adet parça oluşturmamız gerekiyor. Şimdi bunun için şöyle bir ölçü vereceğim. Burada bakın şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Burada 19 adet kutucuğumuz var ve üzerlerine 19 adet üçlü sık iğnelerimiz var. Üçlü trabzan olarak 3 adet. Şimdi burada 19 adet şu kutucuklar yapacağız. Şimdi göstereceğim. 19 adet var. Bunu şöyle ölçü olarak da verebilirim. Şimdi yukarı doğru da 12 adet trabzanlarımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi ölçü olarak da vermek gerekirse bakın arkadaşlar. Mesela bu 33 santim geldi. Yüksekliği de şu şekilde. Bu da 33 santim geldi. Şimdi herkesin ipinin kalınlığı, inceliği ne göre değişir arkadaşlar. Elinin işleme şekli, ayarı, gevşekliği ve sıkılığıyla bu orantı gösterir. Sizde mesela 33 santim 18 kutucukta denk gelmiştir. Siz öyle yapın. Yani sıkıntı değil. O size kalmış tamamen. Ben dediğim gibi bu ölçülerde bir parça daha hazırlayacağım. Ve yan tarafta yine yan körük kısmı olacak. Öncelikle bu parçanın yapımını tekrar göstereyim size aynı ölçülerde. Ve onu da bu şekilde büyütüp iki parça elde etmiş olacağız. Evet arkadaşlar, benim orta kalınlıkta bir ipim var. 3,5 milimde tığım var. Ama dediğim gibi herkesin çalıştığı ip kalınlığı ve tığ kalınlığı farklı oluyor. Ona göre bir seçim yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle şöyle gelişi güzel bir uzunca bir zincir çekeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu ben sonradan sökeceğim. Yani fazla çekmenizin bir sıkıntısı yok. Eksik çekmeyin, ona çözüm var yani. Çünkü fazla çekme, buradan sökeceğim, buraya kadar getireceğim. Şimdi öncelikle zincir çekiyorum arkadaşlar ve saydığımız 19 adet kutucuk yapacağız. Şurada görünen bakın. Şimdi bunları yapacağız ilk önce. Onların üstüne trabzanlarımız gelecek. Şimdi bir normal zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bir uzunlukta zincir çekelim.
Evet arkadaşlar, yani ben parçayı hazırladım ama ona göre ölçüp bir şey yapacağım. Gördüğünüz gibi fazlaca bir zincir çektim ama ilk kez yani bunu yapacak olan için normalde buraya 33 santim ölçmüştüm. Siz yani 40 santim çekin, fark etmez yani fazla olması. Yani bu zincir sayısı vermiyorum çünkü dediğim gibi herkesin mesela gevşek ya da bol işliyor o size kalmış arkadaşlar. Siz 40 santim kadar bir zincir çekebilirsiniz. Ben zincirimi çektikten sonra en son sıradan sonra 5 adet zincir çekeceğim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet zincir çektikten sonra burada dibine buraya batıyorum ve şu şekil kilitliyorum. Bakın şöyle bir kutucuk oluyor. Şimdi 1, 2 adet zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın 1, 2 tane zincir atlayıp üçüncünün içine batıyorum tığımı dolamadan ve aynı şekilde böyle kilitliyorum. Bu şekilde 1, 2 adet zincir çekiyorum. 1, 2 adet atlıyorum. Üçüncü zincirin içine batıyorum ve kilitliyorum bu şekilde. Bakın bundan tam 19 adet kutucuk yapacağım ben. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncünün içine batıyorum. Şimdi burada aynı böyle bu şekilde 19 adet tamamlayana kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, 19 adet kutucuğumu yaptım. Şimdi burada şurada gördüğünüz gibi fazladan çektim. Ben bunu sonra söküp kısaltacağım. Bunu da birleşim esnasında. Şimdi şu şekilde köşedeyiz. Burada 2 adet zincir çekiyoruz. Örgümüzü ters çeviriyoruz ve bu şu boşlukları şu an her birine 3'er adet ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Şimdi ve ama yalnız şurada bu köşelerde şu dönüş trabzanlarımız var. Onunla birlikte başlarda 4 tane olacak. Aralarda 3. Sadece şu köşelerde birer tane olacak. Bir de bu köşede olacak. Onu da göstereceğim. Diğerleri 3'er adet olacak. Bakın. Bakın 3 tane, bir de şu köşedeki sadece bir köşeye özel 4 tane ve hiç tığımızı doluyoruz zincir çekmeden yandaki kutunun içine tekrar 3 adet sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde tığımızdan ipimizi 2 seferde çıkartıyoruz. Buna ikili trabzan diyoruz arkadaşlar. Tekrar tığımızı doluyoruz yandaki kutucuğa. Bakın. Şu şekilde. Tığımızı doluyoruz yandaki kutucuğa. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Şimdi bütün kutucuklarımızı aynı işlemi yapıyoruz. Sıra sonunda bir sonraki sıraya geç. Ben sıra sonuna kadar geldim. Bakın burada bir kutucuğum kaldı. Onu da şimdi aynı şekilde 3 tane ikili trabzanla dolduracağım. Şimdi arkadaşlar şu köşede biliyorsunuz dönerken bir şurada 2 zincirden dönüş yaptık. Şimdi burada da aynı dönüşü sağlamak için buraya ikili trabzan yapacağız. Yalnız şurada içine batmıyoruz buranın. Şuradan bakın şöyle alttaki kutucuğun zincirin içinden geçiyoruz. Şu şekilde. Bakın. 1 ikili trabzan yapıyoruz. Burada da 4 tane trabzanımız olmuş oluyor. Sadece dediğim gibi köşelerde 4'er tane, aralarda 3'er tane. Şimdi tekrar 2 zincir çektik. Ters çeviriyoruz örneğimizi. Şimdi şu çapraz gibi duran örneği yapacağız arkadaşlar. Şimdi tığımızı doluyoruz. Şurada bakın trabzanların aralarında şöyle boşluklar var. Şimdi oraları batacağız. Tığımızı doluyoruz. İlk önce şuradan şöyle netlesin. Tığımızı geçiriyoruz. İpimizi hafif uzatıyoruz.
Bir, iki seferde tığımızdan çıkartıyoruz ve bu araya bir tane zincir çekiyoruz. Sonra tekrar tığımızı doluyoruz. Bu sefer şu dönüş trabzanımızın arasından doğru tekrar tığımızı geçiriyoruz. Tekrar uzatıyoruz. Bir, iki, bakın. Şimdi tekrar tığımızı doluyoruz. Burada zincir yok. Şimdi şu yandaki trabzanların boşluğuna batıyoruz. Tığımızı hafif uzatıyoruz ipimizi ve iki seferde. Şimdi burada bir zincirimiz var. Tığımızı doluyoruz. Bu sefer geriye doğru. Şurada boşluğa. Ve bir, iki. Bakın arkadaşlar. Şimdi tekrar tığımızı doluyoruz. Yandaki trabzanların öndeki boşluğundan batıyoruz. Uzatıyoruz tığımızı. İki seferde bir zincir çekiyoruz. Tekrar doluyoruz. Bu sefer arka tarafındaki boşluğa batıyoruz. Bakın. Ve iki seferde bu şekilde bütün boşluklara aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekiyoruz. Tığımızı dolayıp arka taraftan batıyoruz. Onu da uzatarak şu şekilde çarpı şekli oluyor. Görüyorsunuz. Bir tane daha yapalım. Sonra bütün sıraları aynı işlemi yapıp diğer üst sıraya geçmeyi göstereceğim ki zaten aynı işlem olacak. Bir sıra sonra tekrar boşluklara trabzan yapacağız. Bir sıra çarpı örneğinden, bir sıra trabzan, bir sıra çarpı örneğinden. Yani örneğimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunu da tekrar şu şekilde iki sefer çıkıyoruz ve bütün bu gösterdiğim boşluklara sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz. Son sıraya kadar geldim. Şimdi bu sonuncu sırayı da beraber yapalım. Şurada gördüğünüz gibi şu köşede, yani köşe dönüşümüzde kullandığımız trabzanın arasından batıyoruz. Aynı şekilde uzatarak ipimizi çekiyoruz. Bir zincir yapıyoruz. Tekrar geriye. Şimdi burada da köşede aynı şekilde tığımızı bir kere doluyoruz. Şurada şu zincirin içinden, bakın zincirin içinden batıyoruz. Arasına değil. Tepesinden batıp iki seferde, yani ikili trabzan halinde yukarı çıkıyoruz. Tekrar bir, iki zincir çekiyoruz. Örneğimizi döndürüyoruz. Şimdi burada da tığımızı doluyoruz ve şu arada birer zincir çekerek örnek oluşturmuştuk ya. Buraya üçer tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Olayımız bu. Yani örneğimiz bundan ibaret. Bakın. Şu şekilde. 3 tane. Ve tığımızı doluyoruz. Hiç zincir çekmeden tekrar şu aradaki gördüğünüz boşluğa 3 adet ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Tekrar tığımızı doluyoruz. Tekrar şuraya, bu çarpıların ortasındaki boşluğa üçer tane ikili trabzan, tığımızı doluyoruz. Bu şekilde bakın. Her sırayı aynı şekilde bu sırada üçlü trabzanlar yapıyoruz. 3 adet ikili trabzan yapıyoruz, pardon. Köşelerde dediğim gibi ikili trabzanla yukarı çıkıyoruz ve sonra tekrar aynı bu çarpı işlemini gerçekleştiriyoruz. Tekrar bir sıra trabzan yapıyoruz. Bir sıra çarpı işlemi, bir sıra trabzan. Aynı şekilde gördüğünüz şekilde bu boyuta gelene kadar bunu da örüp işliyoruz arkadaşlar. Sonra yan körük kısmı var. Onu tarif edeceğim ve birleştirme işlemimiz olacak. Ben bunu istediğim boyuta gelene kadar, yani bu parçamdaki boyuta gelene kadar işleyeceğim. Sonra körük kısmında tekrar anlatıma devam edeceğim. Ben parçalarımı bitirdim ve tersinden de ütüsünü de yaptım. Şimdi dediğim gibi parçadan 2 tane olacak arkadaşlar. Ölçülerini zaten vermiştim. Şimdi yanda körük kısmımız var. Ben şu şekilde bunu hazır ettim.
Burada da 20 zincir çekip 19 adet sık iğne yaptım ve burada şu şekilde, ya bunda şöyle bir ölçü belirtmiyorum çünkü bu çantanın etrafını döneceği için sizin çantanızın boyutları farklı olabilir, benimki farklı olabilir. Ben şu şekilde hesaplıyorum. Şimdi bunları birleştirme kısmına geçeceğiz. Bu şekilde dediğim gibi bir şerit oluşturuyoruz ki şöyle bakın, kabaca gözünüze hesap edin. Şöyle bu parçaların etrafına gelecek. Dediğim gibi burada ucunu kopartmıyorum. Çünkü eğer kısa ya da uzun gelirse ekleme ya da sökme işlemi yapabilmek için. Şimdi ben mantığını anlatıyorum. Sonra birleştirmeye geçeceğiz. Parçalarımızın düz yüzeyleri içe bakacak şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Bunun birleşim yöntemi biraz bu yüzden değişik. Dediğim gibi ön tarafları içe bakacak şu şekilde, bakın. Bakın. Bunu işlerken gizleyeceğim ipi. Şu şekilde ben şöyle küçük mandallarla, bakın şöyle bir sabitleme yapacağım. Siz de evinizdeki mandallarla yapabilirsiniz ya da sabitlediğiniz bir aparatla. Bakın, şu şekilde köşeleri de şöyle denk getireceksiniz. Hani şöyle şu şekil şöyle yamuk olmasın. Tam bu köşelerde bu çizgileriniz böyle düzgün dursun arkadaşlar, birleştirdiğiniz zaman. Bakın şu şekilde. Şöyle, yani bunları şimdi birleştirmeden önce şöyle el yordamıyla bir belirleme işlemi yapıyoruz. Dediğim gibi kısa gelebilir. Hatta benimki biraz kısa gelecek gibi. Sonra üstüne ekleyebiliriz. Yani burada bir ölçü şeyi yok. Sadece 20 adet sık iğne, 20 adet zincir ve 19 adet sık iğnemiz var. Uzunluğu çantanızın boyuna göre ayarlayacaksınız. O yüzden buradaki ipimi kopartmadım. Ben de tamamlayacağım. Şimdi bu şekilde bakın. Bütün bunları böyle tutturuyoruz. Sonra sık iğne yapacağız. Tığımızla. Şimdi onu da kısaca göstereyim ve bütün bu parçamı önce bu parçaya, sonra bunu birleştikten sonra buradaki parçayı da aynı şekilde, bakın şu şekilde böyle birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi şuradan birleştirmeyi önce bir göstereyim. Evet, şimdi birleştirmeyi gösteriyorum. Şimdi burada ilk önce şöyle bir ilk baştaki ilmelerimizin içinden geçirerek burada bir ipimizi bir kilitleyeceğiz. Şöyle aynı yere ben tekrar batıyorum ki sağlam olsun, çözülmesin. Şimdi burada şu ilk sıradaki gördüğünüz gibi ilmelerimizden karşılıklı muntazam bir şekilde tığımızla şöyle görüyorsunuz iğneler yapıyoruz. Ve bu size kalmış. Yani burada nasıl batacağınız, hangi aralıklarla batacağınız sizin el ayarınızla alakalı. Yalnız şöyle diyeyim, ne çok fazla sık iğne yapın boşluğa, ne de aralarını çok fazla tutarsanız da, çünkü potluk yapar, kasma yapar. Yani düzgün olacak şekilde bunun şeyi size kalmış, yani ayarlaması. Bu şekilde düzgün, kasmayacak, toplamayacak şekilde bütün bu sıraları arkadaşlar, bakın şöyle tek sıra olan, karşılıklı tek sıradaki ilmelerin altta kalacak şekilde, yani fazla derine inmeyin. Dediğim gibi tek sıra arka dıştakileri alıyoruz. Bütün bunları aynı bu şekilde ilk parçamız buraya sabitliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ikinci parçamız var. Şimdi ben bunu yapayım, sonra ikinci parçada görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu şekilde bakın iki parçamı da körük kısmıyla birlikte birleştirdim. Burada dediğim gibi benim de biraz eksik gelmiş. Ben buraları ipimizi koparmadığımız için söylemiştim, koparmayın, devam edin diye. Burada şöyle 4 sıra kadar bir sık iğne tamamladım. Örneklerimizin düzleri içe kalacak şekilde, şu şekilde ki örneklerin düz kısmı içeri bakacak şekilde sık iğne yöntemiyle birleştirdim. Şurada köşelerimizi şu şekilde ve dediğim gibi şu iki köşenin mesela çizgisinin denk gelmesi çok önemli. Eğer bunu denk getiremezseniz, yani dediğim gibi çantanız, şimdi ters çevirme işlemi yapacağız.
ters çevirdiğinizde yamuk durur arkadaşlar. O yüzden bu köşelere çok dikkat edin. Bakın yani burada yani şöyle yan bir görüntü olmasın, dümdüz bir görüntü yapmaya çalışın. Şimdi burada şöyle bir işlemimiz var. Şimdi dediğim gibi örneğimizin düz tarafları içteydi. Çünkü örneğimizi bu şekilde içini dışına çeviriyoruz gördüğünüz gibi. Bu da benim bulduğum deneme yanılma yöntemini bulduğum bir yöntem aslında. İlk önce dediğim gibi çantayı bu şekilde yapmaya karar vermiştim. Hatta şöyle oldu. Fark etmeden ters şekilde aynı bu şekilde dikmişim. Yani ilk çanta nasıl yapmaya karar verdiğimde nasıl olacak diye bir deneme yaparken baktım yanlışlıkla iç kısımları içeride kalmış. Dedim böyle bir deneyeyim ve böyle bir görüntü ortaya çıktı. Bunu da çok beğendim. Çantamın modeline de bence çok yakıştı. Bakın şu şekilde gördünüz mü? Şimdi bunu zaten elimle düzelteceğim. Bakın kenarları bu şekilde düzgün duruyor. Ve içinden şöyle ütü yapacağım arkadaşlar. Bu dikiş kısımları biraz daha böyle yumuşasın diye. Şimdi bunu ütü yaptıktan sonra içeriden doğru ağız kısmına arkadaşlar şöyle şu şekilde bakın şöyle duruyor. Ağız kısmına 3 sıra sık iğne gideceğim. Ben bu çantanın modelinden çalıştım arkadaşlar. Daha büyüğünü çalıştım. Yalnız bunda sap kısmı farklı ve boyutu farklı. Bunu da gene çekmek istedim. Zaten şöyle de bir şey var. Bu ilk çektiğim videolar acemiliğimden dolayı. Kusura bakmayın, bilmiyordum çünkü nasıl çekileceğini. Görüntülerim kalitesi düşük ve telefonu yan tutmak gerekiyormuş. Açıkçası ben bilmiyordum. Dik tutarak çektiğim için görüntülerim yarım çıkıyor. O yüzden tekrar çantayı tekrar çekip paylaşmak istedim. Ama dediğim gibi bunun ölçüsü daha küçük, öbürkü daha büyük bir çanta ve sap kısmı daha değişik olacak. Şimdi ben bunun iç tarafından şu şekilde dediğim gibi şu dikiş kısımlarını ütü basacağım ve sık iğne kısmına geçeceğiz. Evet, ben şu şekilde gördüğünüz gibi şuralarından bir ütü basımı yaptım ki şu dikiş kısımları biraz böyle incelsin diye, kaba durmasın diye. Ve şu şekilde gördüğünüz gibi çantam bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şöyle bakın, taban kısmında oldukça düzgün oldu ve yamuk durmadı. Şimdi dediğim gibi ağız kısmına çevirdikten sonra ağız kısmına 3 sıra sık iğne yapacağız. Şimdi sık iğnemizi başlayalım. Şimdi şuradan bir yerden şu şekilde ipimi şöyle izliyorum. Şöyle şuradan ilmek çıkaracağım. Oradan sık iğnelerin üzerlerine gelecek şekilde sık iğne yapacağım. Ve buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın. Şu birleşim yerlerini kasmamasına dikkat edin. Şimdi gördüğünüz gibi şu fazla ipimi de içeriden yürüterek şöyle ben aralarına doğru yapıyorum. Bakın. Şöyle şu şekilde. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle aralarına doğru birer sık iğne yapıyoruz ve dediğim gibi 3 sıra sık iğne yapacağız. 3 sıra sık iğneden sonra şurada ön kısmında iplik yürütme işlemimiz var, kaydırarak. İplik kaydırma yöntemiyle bir iki böyle sıra geçeceğiz. Orayı da göstereceğim. Ben şimdi böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Çantanın etrafını 3 sıra sık iğne döneceğiz. 3 sıra sık iğnemi yaptım. Şimdi şurada başlangıç yerimize geldik. Burada şimdi iplik kaydırma yöntemiyle 2 sıra geçeceğiz. Şimdi öncelikle çantamızın bu ağız kısmına hem gevşemesin hem güzel bir görüntü olsun diye. Şimdi normalde şu şekilde bakın. Şöyle batıyoruz. Ve diğer ilmeğin içinden şu şekilde kaydırıyoruz arkadaşlar. Bunu böyle bu şekilde bakın bütün sık iğnelerin arasına aynı şekilde yapacağız. Eminim hepiniz biliyorsunuzdur ama ilk kez yapacak olanlar için tekrar göstereyim dedim.
Bakın şu şekilde yavaşça da göstereyim. Batıyoruz. İlmeğimizi alıyoruz ve diğerinin içinden kaydırıyoruz. Bu şekilde bütün bu sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. Sonra şurada alt sıraya geçeceğiz. Onu da buraya geldiğim zaman devam edeceğiz. Ben sırayı tamamladım. Şimdi şurada bir alt sıraya da tekrar aynı iplik kaydırma işlemi yapacağız. Şu şekilde ucunu çıkartmıştım. Şimdi bu ucu arka tarafa doğru çekeceğim ben. Yalnız şöyle hani çok sıkı yapmayın, azıcık bol bırakın. Şimdi alt sıraya geçeceğiz çünkü ipimizi koparmayalım dedim. Bakın. Şöyle tığımızla ipimizi arka tarafa doğru çekelim. Bakın. Arka tarafa doğru tığımızı çektikten sonra bakın şunu gene buradan alıyoruz ve dış tarafa doğru bir alt sıraya geçiriyoruz. Bakın bu şekilde ve aynı işlemi şu alt sıradan devam edeceğiz. Bakın. İşlem bu kadar arkadaşlar. Buraya da aynı şekilde şu iplik kaydırma yöntemiyle bakın böyle geçişimizi yapacağız ve çantanın ana gövdesini bitirmiş olacağız. Sonra askı kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Onun yapımını da göstereceğim size. Şimdi bunu dediğim gibi bu şekilde tamamlayalım ve bitirelim. Bitiş noktasına geldim. Burada da artık birleştireceğim ve ipimi keseceğim. Sonra bakın şu şekilde ipimi kesiyorum. Sonra ben bunu iğne yardımıyla yürüterek arkadan gizliyorum. Şimdi ben şu şekilde arkaya doğru çekeceğim bunu. Bakın şöyle çevireyim. Şuradan kilitleyeceğim. Bunu da iğne yardımıyla buradan alacağım. Şimdi çantamızın ana gövdesi bitti. Buraya bir kordonumuz var. Onun yapımını da sonra göstereceğim. Şimdi sap kısmına geçeceğiz. Ben bunun için böyle bir sap yaptım. Normalde daha büyük olan modelimde böyle bir sap yoktu. Bunun omuz çantası olarak kullanılacağı için biraz daha uzun ve şeklini değişik yaptım arkadaşlar. Şimdi bunun ölçüsünü vereceğim ama dediğim gibi siz istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Kendi kol boyunuza göre, omuz boyunuza göre çalışabilirsiniz. Ben şöyle bir ölçeyim. Bu bitmiş hali ve ben bunu ütüledim. Ütüleyince biraz daha uzuyor biliyorsunuz örgülerimiz. Yani 1 santim kadar. Bakın bu 70 santim arkadaşlar bitmiş hali. Şimdi öncelikle zincir çekerek başlayacağız. Yalnız ben burada 70 santim zincir çekiyorum. Bitmişi 70 santim oluyor. Şurada bir 2 santim uzama oluyor ama sık iğne yaptığımız için o 70 santim biraz kısalıyor normalde. Şimdi onu da göstereceğim ben size. Şimdi normalde 70 santim dediğim gibi zincir çekeceğiz. Şimdi dediğim gibi 70 santim zincir çekeceğiz ama ipimden şöyle biraz dikmek için uzunca bir parça ayırıyorum ki tekrar ip eklemeyelim ve dediğim gibi ben zincir hesabı yapmıyorum arkadaşlar. Santim hesabı yapıyorum. Çünkü herkesin ipinin kalınlığı, tığının kalınlığı, elinin ayarı farklı oluyor. Dediğim gibi 70 santim zincir çekeceğim. İlk sıra bu sık iğne yapacağım. Aynı bakın şurası. Şöyle ben dikdörtgen taban gibi yaptım bu çantanın sapını. İlk önce 70 santim başlıyorum. Zincirimi 70 santim çekeceğim. Bunu sık iğne yaptığım zaman bu biraz toplama yapıyor ve normalde askımızın bitmiş halde 70 santim ve ben bunu ütüledim. Dediğim gibi bitmiş halde 69 santim gibi düşünün. Ütüleyince de 1 santim uzuyor, 70 santim. Yani bu sizin kendi çanta omuz askısına göre de değişebilir. Dediğim gibi 70 santim ben şimdi zincir çekiyorum. Evet, ben 70 santim olacak şekilde zincirimi çektim. Dediğim gibi zincir sayısı vermiyorum. Herkesin tığ kalınlığı, ip kalınlığı, elinin ayarı farklı arkadaşlar. Bunu bana çokça soruyorlar ama veremiyorum. Zincir sayısı verince deniyor ki benimki kısa oldu ya da
O yüzden ya da büyük geniş oldu, uzun oldu. O yüzden dediğim gibi santim veriyorum. Ona göre zincirinizi çekin arkadaşlar. Şimdi burada aynı normalde oval taban yapar gibi ya da dikdörtgen taban yapar gibi ilk sıra sık iğne gideceğiz arkadaşlar. Yani buraya. Şimdi şuradan ben bir tanesini atlayıp yan taraftakinden başlıyorum. Bakın şu şekilde normal sık iğne yapıyoruz. Aynı taban işler gibi her bir zincirin içine birer adet sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde bakın. Zincirin sonuna kadar burayı yapıp gelelim. Evet, son sıraya geldik. Burada şu kilit zincirimiz orada, şurası. Şimdi burada normal oval tabanlarda ya dikdörtgen tabanda yaptığımız gibi 3 adet sık iğne yapacağız içine. Birinciyi zaten yaptım. 1, şu şekilde 2, ipi arkada bırakacağım. Şu şekilde 3 adet. Burada ipi yürütmüyorum çünkü bununla dikim yapacağım. Sonra aynı şekilde aynı tabanda yapar gibi her sık iğnenin karşısına bakın şu şekilde bir adet sık iğne yapıyoruz. Aynı şekilde bunu devam ettiriyoruz. Burada da sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz. Burada da gene şu son sıraya 3 adet sık iğne yapacağız. Aynı buradaki gibi ve bir üst sıraya geçeceğiz. Evet, ben şurada son sıraya geldim. Buraya da aynı diğer köşede yaptığımız gibi 3 adet sık iğne yapıyoruz. 2 ve 3.'yü bunu da yapıyoruz ve dönüşümüzü yaptık. Aynı normal oval taban gibi ya da dikdörtgen taban gibi bakın. Ve aynı şekilde bütün sık iğnelerin üzerlerini döndükten sonra birer tane sık iğne yapıyoruz. Ve bu sırayı da böyle tamamlıyoruz. Şimdi burada şöyle bir püf noktası var. Dediğim gibi normalde zinciri başlarken 70 santim başlıyoruz. Sık iğneyi yapınca bu santim birkaç santim kısalıyor arkadaşlar. Hani dediğim gibi toplama yaptığı için. Şimdi bakın şöyle göstereyim. Şimdi bunu ölçeceğiz. Sonra bu askının bitmiş hali ve ütülenmiş hali 70 santime denk geliyor. Yani bitirince. Şöyle şu şekilde ölçelim. Bakın 67,5-68 santime düştü ve ilk sıra sık iğnemizle yaptık. Şimdi bir sıra daha sık iğne yapacağız ve toplamda 69 santim falan denk geliyor ve ütü yapınca da 1 santim kadar da orada uzuyor. Ve şunu da söyleyeyim, hani bunu yaparken de elinizde düzeltmeyi unutmayın. Yani böyle kendi kaldığı gibi değil, şöyle elinizle şu şekilde düzgün görüntü verip ondan sonra mesela her sırada işleyin. Bu önemli kağıt işlerken. Şimdi ben bunu bütün sıraları tamamladıktan sonra uç kısmında tekrar görüşelim burada. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada dikdörtgen taban yapar gibi, yani bunu dikdörtgen taban yapanlar bilir ama bilmeyenler için şurada 3 tane sık iğne yapmıştık gördüğünüz gibi 1 2 3. Bunun ilk baştakine 3'er adet, sık iğne yapıyoruz. Ortadakine 1 adet, yani biraz sert, batımı biraz zor oluyor. Ortadakine 1 adet sık iğne yapıyoruz. Ve bu köşedekine de 3 adet sık iğne yapıyoruz ve dikdörtgen taban aslında başlangıcı bu şekilde oluyor. Ben de o kenarlarına böyle oval bir görüntü değil de küt bir görüntü istediğim için burayı dikdörtgen şeklinde yapmak istedim. Aynı şekilde geri kalan sık iğnelere birer tane dönüş yaptıktan sonra sık iğne yapıyoruz. Ve bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın. Gördünüz mü? Yani şu şekilde bir görüntüsü oluyor. Burayı da aynı şekilde geliyoruz ve aynı şekilde bu uçta şurada gördüğünüz 1 2 3 tane sık iğne var. İlkine 3'er tane, ortadakine 1 tane, kenardakine 3'er tane yapıp bu köşeyi dönüşte tamamlıyoruz ve
Buraya da tekrar sık iğne gidiyoruz arkadaşlar. Burayı tamamlayınca görüşelim. Evet, ben dönüşlerimi yaptım. Dediğim gibi bu köşelerde 3'er tane, ortada bir, köşelerde 3'er tane. Aynı işlemi de burada da yaptım ve sonra buraya kadar geldim. Bakın iki tarafta da üçer kez kenarları arttırmamızı yaptık. Burada şimdi yaptıktan sonra şu köşede durduk. Burada şu işlemi yapacağız. Bakın. İplik yürütmeye geçeceğiz arkadaşlar. Sıranın şöyle iki başına da aynı şekilde başlıyoruz ve ilk, yani bu köşedeki son sık iğnelerin tepesinden doğru iplik kaydırma yapıyoruz ve sonra ortasına geçeceğiz bir tane. Şimdi bunu yapmak için şu şekilde, dediğim gibi köşeye geldik. Bu ilk hani arttırdık ya kenarlarda, bakın şurada, bakın burada köşeye geldik. Şimdi bu köşeye geldikten sonra bakın şu şekilde her birinin tepesine batıp şöyle ilmek kaydırma yapıyoruz. Şöyle yakınlaştırayım. Şöyle hem daha düzgün bir görüntü oluyor, hem de çantanızın askısı gevşememiş olur arkadaşlar kullanırken. Normalde hani kağıt ip sonuçta bir esneme payı oluyor. Hani onu engellemek için hem kenarların daha düzgün görünmesi hem de o esnemeyi engellemek için yapılıyor bu işlem. Ben öyle yapıyorum daha doğrusu. Daha düzgün görüntü ve dediğim gibi bakın şu şekilde bütün bu sık iğnelerin tepesine batıp bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar ve buradan yani bu şekilde devam ediyoruz. Buradan dönüyoruz. Yine buraya gelince, başlangıç noktamız gelince ipimizi şu ortaya çekeceğiz ve ortadan devam edeceğiz. Buraya kadar tamamlayıp geliyorum. Evet, bütün sıranın dış kalan, yani dıştaki sıraların hepsine işlemimizi yaptım. Şimdi burada şu aradaki, şunu görüyorsunuz, şuradaki iplik kaydırma yapacağız. Bunun için son geldiğimiz, yani başlangıç yerine geldik. Burada ilmeğimizi şöyle uzatıyoruz ve şu şekilde, bakın en son burada yapmıştık ya kaydırma, onun ortasından ilmeğimizi şöyle uzun bırakıyoruz ki ipimizi aşağıdan, çünkü şu tarafa çekeceğiz. Kağıt ip biliyorsunuz zor şekil alıyor. İpi kısa bırakırsanız bu ipi buradan çekmeniz çok zor olur. O yüzden ilmeğimizi uzatarak çekiyoruz. Bakın şu şekilde. Şurayı elimizle düzeltelim. Şimdi buradan bu ilmeğimizi şuradan çıkartacağız ve buradan aynı şekilde bunları yapmaya başlayacağız. Buradaki ilmek kaydırmalarımızı. Tığımızı şöyle geçiriyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi şuradan çıkartıyorum ve aynı şekilde ilmek kaydırmalarıma başlıyorum. Şu şekilde göstereyim. Bu ilmek kaydırma yöntemini bütün askılarınızın kenarlarında yapabilirsiniz. Ben daha sağlam olsun, esneme yapmasın ve şık bir görüntü oluyor. Ben seviyorum. O yüzden böyle bir sap yapmayı tercih ettim. Sadece sık iğne yapıp da bırakabilirsiniz ama dediğim gibi bu görüntü daha şık duruyor bence. Aynı bu şekilde bakın böyle şuradan ortasından doğru bakın iplik yürütme işlemimizi yapıyoruz. Ondan sonra bunu bitirince askımızı ütüleyeceğiz arkadaşlar ve ikisi bakın bu şekilde, aynı bu şekilde bunu bütün askımızın orta kısmına geliyoruz. Burada da ipimizi içeri alıp kesiyoruz arkadaşlar. Askımız bitmiş olacak ve sonra ütü yapacağız. Askımız tamamlanmış olacak.
Evet, sonuna kadar geldim. Burada da ipliğimi şu şekilde bakın arkadan geri alacağım ve işlem tamamlanmış olacak. Geri aldıktan sonra şurada bakın şöyle ilmeğimi geri aldım. Şimdi bunu burada şu şekilde kilitleyeceğim ve burada ipi diğer başta bıraktığım gibi uzunca bir şekilde bırakıp buradan keseceğim ve dikerken bu ipi kullanacağım. Sonra ütü yapacağım ve tekrar son görünümünü size göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben askılarımı bitirdim. Ütüledim. Ütümü de yaptım. Tamam. Şöyle bir ölçelim tekrar, bakın. Şöyle ikisi de aynı boyda oldu. Şöyle ölçelim ama dediğim gibi bu opsiyoneldir. Yani istediğiniz uzunlukta çalışabilirsiniz. Kol boyunuza göre 70 santim arkadaşlar. Şimdi bunu çantamıza monte edeceğiz. Şu şekilde çantamı şöyle aldım ben. Göz kararı bir hizalama yapacağım. Hizalama yaptıktan sonra çantama dikeceğim bunları. Şimdi şu şekilde bakın. Ben şöyle şu şekilde düşünüyorum. Bunları şöyle mandal yardımıyla 1, 2, 3, 4 yani buradaki modelleri de hizalayarak, yani burada saymak daha kolay oluyor. Şu şekilde bakın mandalla tutturuyorum. 2, 3, 4 bakın, evet. Aynı şekilde arka tarafında bunu gelecek şekilde tutturacağım ve elimizde, şimdi şurada göstereyim. Elimizde monte edeceğiz. Sonra diğer tarafına monte edeceğiz ve püskül kısımları var. Onları yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi işaretledim. Boşlukta bıraktığımız ipimize de iğnemi geçirdim. Şöyle sabitleyeceğiz arkadaşlar. Yalnız burada şuna dikkat edin. Ya bunun için astar çalışması yapacağım, evet, ama gene de bunları sabitlerken geliş yönüne göre dikmeyi özen gösterin. Yani dışarıdan da mesela işlediğiniz ne tarafa bakıyorsa ipiniz o tarafa doğru sabitleyin ki çirkin bir görüntü olmasın. İşte bu şekilde çantama sabitleyeceğim. Dediğim gibi yani dikiş görüntüsü olmamasına özen gösterin. Aynı şekilde bu şekilde bunları sabitliyorum. Arka tarafına da diğer askımızı sabitleyip dikip geliyorum. Askılarımı diktim. Bakın şu şekilde, yan şekilde göstereyim. Kameraya sığmadı çanta çünkü geniş bir çanta. Şu şekilde taban kısmı, askılarımızı şu şekilde diktim ve bakın gayet muntazam, hiçbir çıkıntı yok bir yerinde. Çantamızın kabaca işlemi tamamlandı. Şimdi geri kalan detaylar var arkadaşlar. İçine çıt çıt astar dikilecek. Çıt çıtlarım var şurada 2 tane, onları dikeceğim. Önümüzde bir püskül detayımız var. Bunları yaptıktan sonra çantanın tamamen bitmiş halini sizinle paylaşacağım. Çantanın bitmiş halini göstermeden önce size dediğim gibi burada bir kordonum var. Diğer çanta yapımını da paylaşmıştım ama tekrar şu şekilde çevireyim. Tekrar size yapımını paylaşayım. Şimdi 2 kat ipimiz var arkadaşlar. Bu 2 kat ipimizi şu şekilde alıyoruz. Normal şöyle bir kilit zinciri çeker gibi biraz uzun bırakıyorum ki çünkü ben dibine püskül yapacağım. Hani püskül yaparken bununla kullanmak için. Şimdi bunu bu şekilde bildiğimiz şöyle kilit zinciri yapıyoruz. İkisini bir kilitliyoruz. Sonra bu ipin tekini parmağımızın üzerine alıyoruz. Teki aşağıda kalıyor. Altta kalanı tığa doluyoruz. Üsttekiyle ipimizi çekiyoruz. Dediğim gibi sayfamda koton ipten yaptım 2 renkli olarak. O da çok güzel duruyor. Bunu bütün çanta modellerinde büzgü bağı, kordon, hatta çift kat ipten yapıp da mesela 2-2-4'lü kalın ipten yapıp da çanta askısı yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde
Bakın işlem bu. Oldukça basit ve çabuk ilerleyen bir örnek. Kordonumuzu, uzunluğunu bakın şu şekilde. Bakın. Şurada çantamı çevreleyecek uzunluğa gelene kadar yapıyoruz arkadaşlar. Santim vermiyorum. Dediğim gibi herkesin çanta uzunluğu farklı. Bunu hazırlıyoruz. Çantamızın şu aralarına, boşluklarına gelecek şekilde çıkartıyoruz. Ve ucuna püskül takacağım. Biraz da uzunluk bırakacağız. Dediğim gibi bu size kalmış. İstediğiniz uzunlukta çantanız ne kadar uzunsa şurada birleştirin ve birazcık da dediğim gibi pay bırakarak uzunluğunu ayarlayın. Çünkü uçlarına püskül takılacak. Ben şimdi bunu bitiriyorum ve püskül takımına geçeceğim. Evet arkadaşlar, şöyle kordonumu bitirdim ben. Şimdi kordonumu takacağım ama ondan önce püskül hazırladım. Onu da uçlarını takacağım. Şu şekilde bakın. Ve ben buralarını deri detay geçeceğim. Dediğim gibi şunu da. Şimdi bunun kısaca nasıl yapıldığını size anlatayım. Hiç bilmeyenler için aslında pek bunları göstermiyordum ama soran oluyor. Şimdi şöyle çok gelişik şeyler, gerçekten çocuklarımın eski ders kağıdı vardı. Ben hemen elime onu buldum. Şöyle ölçüm kendimce bir katladım bunu. Şöyle bir uzunluk verdim. Ölçümle size bunu 12 santim arkadaşlar. Bakın 12 santim genişliğinde katladım. Şimdi ipimi şu şekilde alıyorum. Şu uzun tarafından aşağıya doğru. Ve bunu ipimi 30 kere, ben ya tabii kalınlığını ben öyle istedim. Siz istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Şöyle 30 defa ipimizi şöyle doluyoruz. 5, 6, 7, sıkmayacak şekilde 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 kez doladım arkadaşlar. Buradan makasla kesiyorum. Şu şekilde gördünüz. Bunu buradan çıkarıyorum arkadaşlar. Dikkatli tutuyorum. Ve çıkarıyorum. Şöyle elimle bir düzeltiyorum. Şimdi şuradan şöyle bir tekrar bir kağıt ip yardımıyla şu şekilde bak şöyle bir düğüm atıyorum ki bu kaymasın. Bunu sonradan gene düzeltebiliriz. Şöyle sonra şunu şöyle elimizle şöyle düzeltiyoruz ve şuradan tekrar kağıt ip yardımıyla şurayı bağlayacağız. Tekrar kağıt ipimizi alıyoruz, ucunu şu şekilde sıkıca ve şunu doladıktan sonra ben bu uç kısmını şöyle bakın aşağıda bırakıyorum ve sonradan gelen ipi onun üstünden şöyle dolayıp onun da ucunu oraya sabitlemiş oluyorum. Bakın şöyle bunun altta kalıyor. Şu şekilde şöyle birkaç tur daha çeviriyorum üstünden. Şimdi şuradan biraz uzatıp makasla kesiyorum. Şöyle bakın şöyle bir iğneye takıyorum ucunu. İpi iyice sabitleyip keseceğim. Şöyle çeviriyorum ve şuradan herhangi bir yerden ipimi şöyle içeri doğru şöyle geçiriyorum. Şöyle düzeltebilirsiniz. Şu şekilde. Şimdi ipimi şu şekilde tekrar göstereyim. İpimi iğneye geçirdikten sonra şöyle bakın şöyle içeri doğru şöyle yukarıdan da alabilirsiniz. Sonra şimdi şu ara boşluğumuz var, görüyorsunuz. Oradan geçiriyorum. Şöyle sıkıyorum. Sabitliyorum böyle bu şekilde. Tekrar şuradan. Yani bu size kalmış, dediğim gibi ben şöyle şu şekilde sabitlemeye çalışıyorum.
sağlam olsun, çıkmasın diye arkalardan, yanından, hani düzgün görünebilecek şekilde bunu sabitleyin. Size kalmış artık, yani ne taraftan geçeceğiniz. Ben böyle aralarından geçmeye çalışıyorum. Ve zaten iplerin arasından geçtiği için orada bir kendinden içeride düğüm oluşuyor, yani iplerin aralarından. Bakın, ipimi de aynı püskülün uzunluğunda kesiyorum arkadaşlar. Şimdi püskülümün altındaki fazlalıkları, şunları keseceğim. Şöyle diğerini de kesmiştim ben. Şöyle şunun üstüne doğru keseyim. Şöyle şunları açıyorum. Şuradaki fazlalığı da keseceğim. Şimdi bunu, şu uçlarını düzelteceğim. Aynı boyda olması için şöyle bakın. Şöyle hafif bir düzeltme yapacağım uçlarına. Şöyle elimle tutuyorum. Böyle. Makasla şöyle üst kısımlarını kendinizce düzeltin. Ortalık biraz dağıldı ama yapacak bir şey yok. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Dediğim gibi. Şimdi bir de bunu ütüleyeceğiz sonra. Yani bunlar böyle kalmayacak. Bunları da ütülüyorum ben ki daha düzgün bir görüntüsü olsun. Bunlar böyle durmayacak, yani dümdüz duracaklar. Şuralarını tekrar bir kısaltalım iyice. Olabildiğince düzgün kesmeye çalışın. Zaten kağıt ip bu. Hani püskülde çok şey yapmaz. Hani dümdüz bir normal ip görüntüsü olmaz ama bakın bu şekilde. Şuraları düzenleyeyim. Püsküllerimiz de hazır oldu. Şimdi dediğim gibi kordonu geçirip ucuna püsküllerini takacağım. Evet, şimdi kordonunu belirlediğimiz yerlerden dışarı doğru takacağız. Şimdi öncelikle ben bir orta nokta belirliyorum. Mesela 1 2 3 1 2 3. Yani ikisinin bir ucu buradan çıkartalım. Dediğim gibi bu sizin şimdi bunu tekrar şuradan tığınızla da alabilirsiniz. Tekrar bakın, şuradan boşluktan içeri alacağım. Yaparken şöyle düzeltin. Düz tarafı size baksın. Şu şekilde bakın. Siz dersiniz bunun üstünden de şey yapabilirsiniz ama ben böyle daha çok beğeniyorum. Yani çantalarımızda yaptığımız her şey opsiyonel arkadaşlar. Bunlar benim kendi tasarım çantalarım ve kendime göre yapıyorum. Siz de kendinize göre yapabilirsiniz. Yani size kalmış. Şimdi bu ipimi tekrar 3 tane de içeri doğru alıyorum. Tekrar dışarı çıkaracağım. Şu yandan dışarıda kalacak ipim, kordonum. Bakın şu şekilde. Tekrar şuradan ben bunu dışarı çıkaracağım. Bakın şurada boşluk var. Trabzanın yan tarafından. Evet, şöyle şu şekilde çeviriyorum. Bakın şöyle. Şöyle çevirelim. Şimdi şuradan da geçti. Şimdi tekrar buradan aynı şekilde bunu şöyle içeri doğru alalım. Evet, tekrar şuradan çıkaralım. Bakın. Düzünü çevirerek yapalım. Buradan tekrar içeri alıyorum. Yani
dediğim gibi bu size kalmış. İstediğiniz yerden yapabilirsiniz bu ayarlamayı. Burada da dışarı şuradan alıyorum. Burası böyle düz kalıyor. Tekrar şuradan çekelim. Düzelterek düz tarafını getirerek yapalım. Sonra tekrar buradan çıkaralım. Evet arkadaşlar, buradan ipimizi aldık. Buradan tekrar dışarı çıkarıyoruz. Şu şekilde. Tekrar şuradan içeri. Tekrar buradan dışarı. Ya bu dediğim gibi opsiyonel, size kalmış. İstediğiniz boşluktan orantılı olacak şekilde bu ayarlamayı yapın. Buradan buraya düz gidiyorum ben. Tekrar bu tarafından doğru içeri alıyorum. Şu şekilde. Şuradan da alalım. Şimdi tekrar şuradan batıyoruz. Yani buradakilerin aynısını yapacağız burada da. Şöyle düze gelecek şekilde de ayarlayalım. Buradan tekrar çeviriyoruz çantamızı. Ön kısmına geldik. Tekrar buradan içeri çevirelim. Dediğim gibi kordonun boyunu çantanıza göre ayarlarsanız hiçbir sıkıntı olmaz. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. İstediğiniz modelde yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben de çantalarımı kendi sevdiğim şekillerde yapıyorum. Öyle karar veriyorum. Evet, bu tarafını da şöyle düzelterek şimdi şuradan çıkartıyoruz. Diğer bu çantanın benzeri var, işte onu yaparken buraları göstermemiştim. Bu sefer burada göstereyim dedim. Şimdi bunu da buradan bakın şu şekilde alıyoruz. Bakın bu şimdi içeride kaldı. Şimdi şu ilk önce şunları ayarlıyoruz. Bunların ikisi de içeride. Şimdi şu boyutlarını şöyle bir eşitleyelim. Bunları sökebiliriz. Sıkıntı değil. Hani uzunluğunu ayarladıktan sonra şöyle elimizle uzun olan tarafı şöyle bir dengeleyelim. Bakın. Şöyle dikkatlice düzgün, yani düz tarafını şimdi arkadaşlar bakın şöyle çekelim. Hemen hemen aynı boyutta oldular. Şimdi bu arkada
Gördüğünüz gibi ikisi birini, bu taraftakini buradan geçireceğiz. Şöyle şu olduğu, yani şunun olduğu yerden geçirip dışarı çıkaracağız. Bu taraftakini de buradan tam tersi yönden yani çıkaracağız. Bu size kalmış, dediğim gibi böyle yapmayıp direkt bağlayabilirsiniz. Şimdi düzeltelim. Bakın. Şöyle şu şekilde. Şunları dediğim gibi elinizde düzeltmeyi ihmal etmeyin. Şunu da şöyle alttan alalım. Şöyle düzeltelim. Yani kordonların gevşekliği, sıkılığı, boyu size kalmış. Dediğim gibi ben fazlaca örüyorum ki ne olur ne olmaz, sökmesi daha kolay çünkü. Bakın şimdi bu kordonlarımızın ucuna püskül takacağız. Şu püsküllerimizi buna takacağız. Şöyle bakalım arkadan böyle kasma falan yapmış mı? Bakın gayet düzgün ve muntazam duruyor. Şimdi şu şekilde, bu biraz uzun geldi. Ben bunları biraz kısaltıp geliyorum. Evet, ben istediğim uzunluğa gelene kadar bunları kısalttım arkadaşlar. Dediğim gibi kısaya uzuna çare var. Kısaltabiliyoruz. O yüzden her zaman yaptığınız işte bir pay bırakın, öyle yapın. Şimdi şurada şunu göstereceğim ve artık bunu da gösterdikten sonra çantamın tamamlanmış haliyle karşınıza geleceğim. Şimdi burada ben şu şekilde yapıyorum. Bakın. Şurada yanda boşluklarımız var ya, bunları şuradan geçireceğim. Bakın. Şimdi ben bunu şuradan, onu zaten sonradan gizleyeceğim, kamufle edeceğim. Orada sıkıntı yok. Bu şekilde yaptıktan sonra şunları zaten ortadan kaldıracağız dediğim gibi. Şu şekilde birleştireceğim arkadaşlar. Şurada iğneye ipliğimi takacağım ve bunu buraya monte edeceğim. Dediğim gibi şu şekilde bunu buraya monte edeceğim arkadaşlar ve geri kalan ayrıntılarını tamamlayacağım ve çantamın bitmiş halini size göstereceğim. Şöyle bakın, bunu da göstereyim kısaca. Şuradaki iplerimi buraya alalım. Bakın. Şöyle şu şekilde şöyle kordonun denk gelecek şekilde şunu ayarlayalım. Bakın şu şekilde olacak ve bunu da burada şöyle dolayacağız. Ve püskülümüzün takım işlemi bitmiş olacak arkadaşlar. Ben bunları yapayım. Diğer detaylarımı ekleyeyim. Çantamın bitmiş halinde görüşürüz. Evet arkadaşlar, çantamı bitirdim. Gördüğünüz gibi püskül detaylı, harika, çok şık kullanımı olan ve yaz aylarında da rahatlıkla kullanabileceğiniz, hem genişlik açısından hem de kullanım açısından çok rahat, çok güzel bir çanta yaptım. Omuz askısı bulunan 70 santim bir omuz askısı var. Ben çok beğendim. Siz nasıl buldunuz? Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Videomu beğenip ücretsiz şekilde abone olursanız, beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim.